Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok tatlı, küçücük, minicik bir motif yapımı paylaşmak istiyorum. Şimdi küçücük, minicik diyorum ama kullandığınız ipe göre değişkenlik gösterecektir. Ben şöyle ince koton bir ip kullanıyorum ve 2 milimetrelikte bir tığ kullanıyorum. Bitmiş ölçüsüne baktığımız zaman da 6,5 santim, yani blokladığımda 7 santime ulaşacaktır genişliği. 7 santim genişliğinde bir motif elde ettim. Ama bunu farklı iplerle çalıştığınızda ölçü değişkenlik gösterecektir mutlaka. Şimdi kullandığım iplerin hepsi Oxford marka ipler. Bunun üzerinde şöyle hemen göstermeye çalışacağım. Bakın 3 numara ile çalışabilirsiniz diyor şiş için. Ama ben 2 milimetrelik bir tığ ile çalışacağım. Hemen yapımına başlayalım isterseniz. Böyle bir renk kombinasyonu tercih ettim. Hemen pembe ipimi alıyorum. Şu iç göbeği yapacağız ilk olarak. Bu noktada 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektikten sonra bir halka oluşturuyorum ve burada ip kaydırıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. İpimi doladım ve trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu şekilde bir yandan da şu ipimi içeriden yürütüyorum ki gizleyebilmek adına. 6, toplam 15 tane trabzan yaparak tam bu noktadan birleşmemizi yapıyoruz. ...15 trabzanımı tamamladım. Hemen ilk zincirle trabzanı birleştirdiğim noktadan ilmek kaydırma yaparak sıkıyorum ve bu noktada bitiriyorum. Eğer tek renk ile yapacaksanız burada direkt olarak devam edebilirsiniz. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Son trabzanımın, yani en son ip kaydırarak birleştirme yaptığım yerden alıyorum. Şöyle hemen ipimi sabitledim. Burada 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Buradan ilmeğimi geçiriyorum ve 3 ipi tek seferde çıkartıp birleştiriyorum. Ardından burada şöyle sıkı küçük bir zincir çekebilirsiniz tekrar. İpimi doladım. Bu iplerimi de yine aynı şekilde saklayarak ilerleyeceğim. Sıradaki trabzanıma geliyorum. Bir ilmek alıyorum. Küçük popcorn yapar gibi ama küçük 2 tane hemen yapıyoruz. Tekrar ipimi doladım. Hepsini tek seferde çıkartıp kilitledim. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Geldim. Buradan ipim katlandı. Geldim buradan aldım. Bir daha doluyorum tığımı. Burayı sabit tutmak için isterseniz parmağınızdan destek alabilirsiniz. Tekrar alıyorum. Çekiyorum ve hepsini tek seferde çıkartıp kilitliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Toplam 16 tane olacaklar zaten bittiğinde. Evet, bu sırayla yaptık, tamamladık. Bakın bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi mor rengime geçiyorum. Yine aynı şekilde burada kaydırma yaparak ilk ilmekle birleştirdim. Şöyle ipimi sabitleyeyim ya da bakın. Bu sefer ilmeklerin üzerinden değil, şu aralarda zincir çekmiştik ya birer tane. Bu aralardan çalışıyor olacağız. Hemen buradan alalım bu sefer.
ipimi birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Geliyorum. Buradan geçiriyorum. Normal trabzan yapar gibi ilk 2 tane ipimi tığımdan çıkarttım. Diğer ikisini tutuyorum. İpimi doladım. Tekrar aşağıdan ilmek aldım. 2 taneyi çıkarttım. Kalanını tutuyorum. 2 taneyi çıkarttım. Geriye kalanların hepsini tek seferde çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum kilitledikten sonra. 4 taneyi tek seferde çıkartıyoruz. Aslında şimdi hemen zincir çektiğimiz için burası böyle oldu. Hemen ipimi doluyorum. Geliyorum bir sonraki boşluktan. Bakın şöyle açarak göstereceğim. Yanlış da almayayım. Tam şu aradaki boşluktan alıyoruz. Bir çıkarttım. Tutuyorum. 2 çıkarttım. Tutuyorum. 3 tutuyorum. 4 ve tek seferde çıkartıyorum. İpimi doladım. Yine bu iplerimi alttan gizleyerek götürdüm. Son kez bir daha saklayacağım. Bir, 2, 3 ve 4. Hepsini tek seferde çıkartıyorum. Kilitledim. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar dönelim, tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar ördük, tamamladık ve birleştirmemizi yaptık. Bakın bu şekilde bir form elde ettik. Şimdi bu yuvarlak görünümü artık kareye çevireceğiz. Ben burada da böyle hardal sarısı, bu aslında tam kamerada görünmeyebilir ama safran sarı, hardal sarı bir renk tercih ettim. Hatta şöyle normal sarı renkle bir araya getirince bakın farkı görünebiliyor. Şimdi burada yine aynı şekilde şu köşelerdeki aralardaki boşluklardan çalışıyor olacağız. Şöyle tek tek göstereyim elimle. Burada öncelikli olarak şu köşe formunu kazandırarak başlayacağım. Şurayı seçeyim. Hani ip olmayan yerden göstereyim. İpimi sabitliyorum. İyi ki ip olmayan yerden göstereyim dedim. Keşke temizleseydim. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum başlangıç için. Ardından tığıma ipimi bir değil 2 kere doluyorum. 2 kere doladım burada. Şu küçük ipimi de hemen içeriden saklayacağım. Buradan da aldım. Tığımda toplam 4 tane ipim var. Bunları 2-2 çıkartacağım. 1 2 3 üçlü trabzan yapıyorum. Çektiğim 4 zincirle birlikte toplam 3 tane üçlü trabzan yaptım. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma 2 kez doluyorum ve aynı yere, bakın aynı, burası köşe olacağı için aynı yere 3 tane de şöyle çıkartamadım. Evet. Üçlü trabzan yapıyorum tekrar. Evet, üçlü trabzanlarımız bitti. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi bir kez doluyorum ve bir sonraki boşluğa geçiyorum. Şöyle hemen. Bir sonraki boşluğa gelip 3 tane normal ikili trabzan yapıyorum. 1 2
3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sonraki boşluğa geçeceğim. O arada da şu mor ipimi, alttan kalan ipimi saklayacağım. İpimi doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Oradan da çıkıyorum ve tığımdaki 3 ipi tek seferde çıkararak tekli trabzan yapıyorum. Buna çakma sık iğne de diyenler oluyor. Yine 3 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bundan sonrası buraya geldiğimiz sıralamanın tam tersini yapıyor olacağız. Ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Sonra ne yapmıştık burada ikili trabzandan önce? 3 artı 3 toplam 6 tane üçlü trabzan yapmıştık. Araya 3 tane zincir çekerek. Aynısını yapıyor olacağız. İpimi 2 kere doladım. Boşluğa geliyorum. İkişer ikişer çıkarıyorum. 2 3. 2 kere doladım. Battım. 1 2 3. İpimi 2 kere doluyorum. 1 2 3. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektikten sonra tekrar ipimi 2 kere doladım. 3 seferde çıkartıyorum. 2 kere doladım. İkişer ikişer 3 seferde çıkartıyorum. İpimi doladım, dolayamadım. İpimi doladım. 1 2 3. Ardından bakın artık köşelerimiz oluştu. Şimdi burada bir tekrara girdik. İlk başladığımız sıralama ile devam ediyoruz. Bir zincir çektik. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane de tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar ikili trabzan, üçlü trabzanlarla köşe, ikili, tekli, ikili, üçlü trabzanla köşe şeklinde ilerleyerek bu görüntüyü elde ediyoruz. Bakın şöyle göstereceğim. Üçlü trabzanlardan oluşan köşemiz, ikili trabzan, tekli trabzan. Bu yuvarlağı tam köşe formuna kavuşarak bir kare form almasını sağlamak için bu şekilde ilerliyoruz. Ve bu şekilde motiflerimizi oluşturmuş oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.